Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evet, ev yapımı yaş yufka tarifi hazırlıyorum. Buzluğunda yeri olmayanlar için buz saklama yöntemiyle gerçekten çok pratik. Evet, dışarıdan almaya son dedirten muhteşem yaş yufka tarifimi sizler için hazırlıyorum. Evet, evde un, tuz, suyla kolaylıkla herkes yapabilir. Tarifimi hiç bekletmeden hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 1,5 su bardağı su, 1,5 tatlı kaşığı tuz karıştıralım. 4,5 su bardağı unu da azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Bardak ölçüm 250 miligramdır. Evet, hamuru tezgah üzerine alıyorum. Pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, hamuru çok güzel bir şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeleri keserek yuvarlayalım. Bezenin büyüklüğünü tepsinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Ben 18 eşit bezeye kestim. Bezelerimi tek tek yuvarlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, tüm bezeleri yuvarladıktan sonra un serpilmiş bir tepsiye alıyorum. Tekrardan üzerine un serperek en az 30 dakika dinlenmesi için bir kenara kaldırıyorum. Evet, dinlendirdiğim bezeleri un ve oklava yardımıyla orta incelikte olana kadar açıyorum. Evet, tepsimin ebatında açmaya devam ediyorum. Kalınlığı
hazır yufka kalınlığında olmalı. Şöyle 5-6 tane yufkayı açarak üst üste bekletiyorum. Eğer 2 kişi yapıyorsanız biriniz açıp biriniz pişirebilir. Bu yöntemle daha kolay bir şekilde yufkalarınızı hazırlayabilirsiniz. Evet, yufkalarım pişmek için hazır. Evet, evdeki en büyük alüminyum tepsiyi ocağın üzerine aldım. Hepsini orta olacak şekilde yaktım. Önceden ıslattım. Yufkamı seriyorum üzerine. Evet, fazla kurutmadan şöyle arkalı önlü olacak şekilde yufkamızı kurutalım. Ne yaş kalsın ne de kupkuru olsun. Şöyle orta kurulukta yufkamızı ters düz yaparak ara sıra pişirelim. Kuru yufka gibi kabarmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi şöyle hızlı hızlı çevirerek yufkamı kurutuyorum. Diğer yufkamı da aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Evet, bu yufkayı yaparken 2 kişi çalışırsanız daha hızlı olacaktır. Biriniz açıp biriniz pişirirseniz yufkalarınız daha sağlıklı bir şekilde pişmiş olacaktır. Evet, ben 5-6 tane yufkayı üst üste açtım. Gördüğünüz gibi üst üste aldığım için birbirine hafif bir şekilde yapışma oldu ve kaldırırken yufkalarım biraz yamuldu. Daha sonrasında tek tek pişirdim. Evet, yufkalarımın hepsini pişirdim, hazırlar. Temiz bir sofra bezi üzerinde şöyle yamuk ve hafif bir şekilde kızarmış olan yufkalarımı alıyorum. Sizler için börek hazırlayacağım. Tepsiye su doldurdum. Tek taraflarını hafif bir suya batırarak tekrardan sofra bezi üzerine alıyorum ve suları kuruyana kadar yufkalarımızı kendi halinde kurutmaya bırakalım. Dilerseniz üzerlerine hafif bir şekilde elinizle de su serpebilirsiniz. Evet, yufkalarım hazır. Şöyle beyaz peynir, kaşar ve maydanozu rendeledim. Videodaki gibi kenarına alıyorum ve rulo şekilde sarıyorum. Gül böreği şeklinde yağlanmış fırın tepsisine alıyorum. Evet, diğer börekleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Tavanın orta kısmından etrafına doluyorum. Bu yufkalarla dilediğiniz böreği hazırlayabilirsiniz. İster tavada isterseniz fırında hazırlayabilirsiniz. Hazır aldığımız yufkalardan hiçbir farkı yok. Yumuşacık ipek gibi. Evet, tava böreğim de pişmeye hazır. Diğer kuru yufkaları da kuru bir şekilde saklıyorum. İhtiyaç zamanı ıslatarak kullanıma hazırlar. Tavamı orta ocağa aldım. Şöyle arkalı önlü kontrollü bir şekilde nar gibi iki tarafını da kızartıyorum. Bir kapak yardımıyla ters çevirelim ve diğer tarafı da kızartırken hafif bir şekilde tavamızı yağlayalım. Evet, böreğimiz hazır. Sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Evet, kuru yufkalarımı da geniş bir tepsinin içine alıyorum. Oda ısısında muhafaza ediyorum. İhtiyaç zamanı da ıslatarak kullanıma hazırlar.
Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayın.